Ankara-Atina hattında gerilim günden güne tırmanırken bu kez Yunan gazetesi çizgiyi tam anlamıyla aşmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçakça hakaret edip yeni bir diplomatik kriz başlatmıştı. Erdoğan Demokratiya'ya suç duyurusunda bulunuyor, onur duyarız başlıklı haberde gazete 1. sayfasında o küfürlü manşetin kupürüne geniş yer verdi. Biz vatana hizmet ettik diyerek yaptığı haberini savundu. Haberde ulusun düşmanına karşı narin olamayız ifadesi kullanıldı. Alo. Alo. Tayyip Erdoğan'a küfür ettiniz ya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, şerefsizler. Pislikler. Türkiye. Türkiye. Ulan Atina'da bir gecede bulursunuz Türk bayrağını. Tayyip Erdoğan'a küfür ettiniz ya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, şerefsizler. Pislikler. Sen neneni bir sor, Osmanlı nenene bir sor. Atina'da bir gecede dikeriz oraya Türk bayrağını. Çevirsen bunu Türkçe'ye. Sen benim dilimi öğreneceksin, ben senin değil. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulunan bir Yunan gazetesi, Sözde Gazete diyorum ben ona, çok iğrenç bir başlık attı. Hatta bugün de bu başlığı tekrarlamış, üzüntüyle tekrar gördük. Türk töresinde hiçbir zaman devlet büyüğüne, milletine, bayrağına, hakarete sessiz kalınmaz. Biz 83 milyon vatandaşımızın göstereceği tepkiyi dün sadece demokratik olarak, temsili olarak gösterdik. Yalnız onlar boş başlık atmışlar. Biz olacakları söyledik, gerçekleri söyledik. Güneydoğu Gazimiz çok güzel bir şey söyledi. Atina'ya geliriz, Türk bayrağını dikeriz dedi. Biz gerçekleri ve olacakları onlara hatırlattık. Osmanlı Marşı'nda dinlettik ki biz bu binlerce sene bu topraklarda Hristiyanı, Yahudisi, Yunan'ı hep beraber adilce, adaletli bir şekilde Osmanlı Türk Devleti'nin bünyesinde adaletli bir şekilde yaşamışlar. Yani adaleti bizde görmüşler. Fakat bu arkadaşlar bu terbiyesizliği yaparak gündeme gelmeye çalışıyorlar büyük ihtimal. Çünkü trajiği düşük bir gazeteymiş, Sözde Gazete. Kendilerine Türk Devleti'ne hakaret etmemeleri gerektiğini, Türk Devlet Başkanı'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretin doğru olmadığını söylerken gazimiz o an dayanamadı. Telefonu aldı ve dedi ki Atina'ya geliriz, Türk bayrağını dikeriz. Bunu da dedi Türkçe'ye çevirin. Biz Yunanca'yı öğrenmek zorunda değiliz dedi. Yani esasında orada ders niteliğinde bir şey söyledi. Yani orada arkadaşlar var ama ne değildi tam bilmiyorum. Yani buna herkesin tepki vermesi lazım. Herkesin tepki vermesi lazım. Yani seversin sevmezsin Cumhurbaşkanlığı destekle, bu Türk Devleti'ni desteklemektir yani. Çirkin bir dille Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve küfürlü bir manşet atan Yunan gazete Demokratia tüm tepkilere rağmen yayınını sürdürdü. Yunan Demokratia gazetesinin çirkin başlığına tepkiler çığ gibi büyüdü. Yunan Dışişleri Bakanlığı, ifade ve basın hürriyeti Yunanistan'da teminat altına alınmıştır, ancak bu herhangi bir kişiye, özellikle de yabancı liderlere karşı küfür edilmemesi zorunluluğunu değiştirmez İfadeleriyle söz konusu manşeti kınadı. Bunun üzerine ırkçı gazete Erdoğan'a neden küfür ettik başlıklı bir yazı yayımladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerine devam etti. Türk Failos Kranidiotis ise sosyal medya hesabından skandal manşet hakkında 1974 sonrası en güzel ve en doğru manşet, 10 yıldır yazar olduğum gazeteyle iftihar ediyorum mesajını paylaştı. Demokratia gazetesi küstahlığını sürdürmeye devam etti. Hedefinde yine Türkiye vardı. Türkiye'nin mavi vatanı karış karış tarayarak kaynak araması Yunanistan'la ipleri kopma noktasına getirmişti. Ama Yunan gazetesinin çirkin manşetiyle gerilim farklı bir boyuta taşınmıştı. Erdoğan Demokratiya'ya suç duyurusunda bulunuyor, onur duyarız başlıklı haberde gazete 1. sayfasında o küfürlü manşetin kupürüne geniş yer verdi. Biz vatana hizmet ettik diyerek yaptığı haberini savundu.
Haberde ulusun düşmanına karşı narin olamayız ifadesi kullanıldı. Gazete Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunmasına karşıysa diğer Yunan medyaları ve siyasi partilerin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Haber sabah saatlerinde gündemin ilk sırasındayken daha sonra birdenbire sitelerden kayboldu. Bu durum haberin Başbakanlıktan verilen talimat üzerine sitelerden kaldırılmış olabileceği şüphesi oluşturuyor diye yazdı.